Sahra Çölü, Afrika'nın kuzeyinde yer alan, kıtanın ortası ile kuzeyini ayıran 9 milyon kilometre kare büyüklüğünde bir çöldür. 2,5 milyon yaşında olan bu çöl, dünyanın en büyük sıcak çölüdür. Antarktika ve Arktik'in ardından en büyük üçüncü çöldür. Yaklaşık olarak Afrika'nın 1/3 kadardır. Yüz ölçümü büyüklüğü, Avrupa'yı kaplayacak kadar olan bu çöl, Afrika'daki Mısır, Libya ve Cezayir gibi 10 ülke boyunca uzanır. Sahra Çölü, yaşam şartları bakımından dünyanın en zorlu yerlerinden birisidir. Sahra Çölü'nün büyüklüğü kadar da hakkında şaşırtıcı konular var. Bu videomuzda birkaçına yer vereceğiz. Fakat videoya devam etmeden böyle videoların devamı için videoyu beğenebilir ve kanala abone olabilirsiniz. Erg adı da verilen kum çölü, genel kanının tersine bütün çölün yalnızca 1/5'ini kaplar. Onun dışında kalan yerler kaya ve molozlardan oluşur. Sahrada Tibesti ve Ahatkar gibi yükseklikleri 3265 metreyi bulan dağlar da vardır. Sahra Çölü. Kum tepeleri, kumlu denizleri, çakıl ovaları, taş yaylaları, kuru vadiler, tuzlu evler, dağlar, nehirler, akarsular ve vahalardan oluşur. Sahra Çölü'ndeki en yüksek nokta ise Emikous'idir. Bu, yüksekliği 3445 metre olan kuzey çatı bir sönmüş kalkan yanardağıdır. Sıcak çöllere kar yağmadığının düşüncesi insanlarda yaygın. Fakat dünyanın en büyük sıcak çölü Sahra'ya birçok kez kar yağdı. Sahra Çölü'nde ilk kez 18 Şubat 1979 tarihinde kar yağmıştı. Aralık 2016'da Sahra Çölü'nde bulunan Cezayir kenti Ain Sefra'ya 37 yıl aradan sonra ilk defa kar yağdı. Ain Sefra'da kar yağışını oluşturan şartlardan en önemlisi kentin deniz seviyesinden 1078 metre yüksekte yer alması. Aynı şekilde yine Ain Sefra bölgesine 2017 yılında da kar yağdı. Yağan kar bu defa önceki yıldan fazlaydı. Kar 2018'de de yağarak 3 yıl sahrayı örttü. Bazıları bölgeye 3 sene art arda yağan karın belki de yeni normal olarak görülmesi gerektiğini söylüyor. Günümüzde Sahra Çölü son derece kurak ve yaşanması neredeyse imkansız bir yer gibi görünebilir. Fakat bir zamanlar o bölgede çöl yerine yağmur ormanları vardı. Sahra Çölü binlerce yıl boyunca yeşilin bol, suyun çok ve canlı çeşitliliğinin muazzam olduğu bir bölgeydi. Aniden bastıran monson yağmurları bir süre sonra Sahra Çölü'ndeki toprağı verimli hale getiriyor ve insanların bu bölgede tarım yapmasını sağlıyordu. Afrika'nın sulak dönemi olarak bilinen bu çağda, milattan önce 9000 ila 3000 yıllar arasında Kuzey Afrika çayırlarla kaplıydı. Bilim adamları bu dönemin hızla sona erdiğini ve bölgenin maksimum 200 yıl içinde büyük bir çöl haline geldiğini düşünüyorlar. Yaklaşık 7300 ila 5500 yıl önce yağmurlar azaldı ve bölge daha kurak bir yer olmaya başladı. Arkeolog David Wright, Sahra Çölü'nün insan etkisi sebebiyle çöl olduğunu düşünüyor. Ona göre yanlış tarım ve hayvancılık uygulamaları Sahra Çölü'nün ortaya çıkmasına sebep oldu. Sahra Çöl'e dönerken insanlar oradaydı ve eski çağlardan kalma su kuyularına hipopotamları, filleri, zürafaları resmettiler. Günümüzün Sahra Çölü'nde bir zamanlar Orta Afrika'da görmeye alışık olduğumuz hayvanlar yaşıyordu. Sahra Çölü'nde yaşanması en muhtemel hava muhalefeti kuşkusuz kum fırtınası. Mayıs 2011'de NASA, Sahra'daki 1120 kilometre çapında bir kum fırtınasını fotoğrafladı. Bu, Türkiye'nin büyük bir alanını kaplayacak derecede bir fırtınaydı. Kum fırtınalarının meydana gelme sebebi, çöllerde zemini tutacak herhangi bir bitki kökünün olmaması ve zemine baskı uygulayacak bir su kaynağı da olmayınca, aşırı sıcaklarla birlikte yer seviyesinde hava kararsız hale gelir. Kararsız hava, çöl kumunu rastgele savurmaya başlar ve en sonunda dev bir kum fırtınası ortaya çıkar. Sahra bölgesi çayırlarla kaplıyken, Kuzey Afrika'nın kum fırtınaları günümüzdeki kadar şiddetli değildi. Çölleşme arttıkça kum fırtınalarının şiddeti de arttı. Bugün Sahra Çölü'nde 5 kat daha güçlü kum fırtınaları görülüyor. Dünyanın en yüksek sıcaklığı alanında Kaliforniya ve Sahra Çölü'nün rekabeti bir asırdır sürüyor. İklim Merkezi'ne göre 10 Temmuz 1913'te Kaliforniya'da yer alan Ölü Vadi'de
ısı 56,6 derece olarak ölçüldü. Fakat 1922 yılında Libya'nın El Aziziye kentinde 58 derece ısı ölçüldü. Libya'da kırılan rekor 90 yıl boyunca hiç geçilemedi ve değişmedi. Fakat Guinness Rekorlar kitabı daha sonra en yüksek ısının ölçüldüğü yeri Kaliforniya olarak duyurdu. El Aziziye kenti Akdeniz'e son derece yakın bir konumda yer alıyor. Bu sebeple 58 derece gibi bir ısının görülme ihtimali son derece düşük. 58 derece ölçümünün yapıldığı gün El Aziziye bölgesinin etrafındaki ısı 7 derece daha azdı. Bu durumda El Aziziye'de ölçüldüğü söylenen 58 derecelik ısı kulağa pek de mantıklı gelmedi. Oldukça sıcak bir yer olsa da Sahra Çölü aşırı derecede sıcakların görüldüğü bir yer değil. Bölgede bugüne dek ölçülmüş en yüksek ısı 50,7 derece ile Batı Sahra'ya bağlı Semara kentinde yaşandı. Müzik, Mısır'da yaklaşık 80 milyon yıllık olduğu belirlenen dinozor fosili bulundu. Fosil, daha önce bilinmeyen yeni bir türe ait. Keşfedilen bu yeni dinozor türünün adı ise Mısır dinozoru oldu. Mısır'daki Sahra Çölü'nde 100 milyon ila 66 milyon yıl öncesini kapsayan geç Kretase çağına ait yaklaşık 80 milyon yıllık dinozor fosili bulundu. Bir otobüs uzunluğunda olduğu tahmin edilen Mısır dinozorunun fosilleşmiş kalıntıları, kemikli, uzun boylu, otobur ve cildinde sert pullar olduğunu tahmin ettiriyor. Bitkilerle besleniyordu ve 10 metre uzunluğunda 5,5 ton ağırlığındaydı. Kretase, jeolojik döneminde yaşayan bu dinozor, uzun boyunlu dinozorların en büyük grubu olan ve karada yaşayan gelmiş geçmiş en büyük hayvan grubunu oluşturan titanozorlardandı. 65 milyon yıl önce nesilleri tükendiği düşünülen dinozorların bazı türleri Sahra Çölü'nü mesken etmişti. Öte yandan bölgede bir dönem yaşayan dev su canlılarının da olduğu tespit edildi. O dönemde var olan su canlılarının da bugünkü türlerinden en az 4 veya 5 kat daha büyük oldukları da biliniyor. Çölün oldukça sert ve kurak koşullarına rağmen birçok bitki ve hayvan bölgeyi yuva olarak kullanıyor. Wikipedia'ya göre Sahra'da yaşayan yaklaşık 500 bitki türü, 70 bilinen memeli türü, 90 kuş ve 100 sürüngen türü. Ayrıca birkaç örümcek, akrep ve diğer küçük eklem bacaklı türleri bulunuyor. Ekim 2017'de Fas'ın Sahra Çölü bölgesinde benekli kedi yaşadığı tespit edildi. Benekli kedi doğada görülmesi son derece nadir bir türdür. Yetişkin bir benekli kedinin bile yüz ifadesinin yavru evcil kediye benzemesi dikkat çekicidir. Benekli kedinin ilginç bir diğer özelliği ise ayak izi bırakmıyor oluşudur. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, video hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmında belirtebilir ve kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz.